Bu videoda sayfa 15'teki 2 numaralı çizimi yapacağım. Şablon dosyasıyla yeni bir dosya oluşturuyorum. Çapı 60 olan çember ile çizime başlıyorum. Çember komutu, merkez nokta, yarıçap 30. Merkezde birleşen şu 3 çizgiyi oluşturacağım. Çizgi, kuadrant noktasını tıklıyorum. Merkez noktayı tıklıyorum. Enter. Bu çizgileri çoğaltacağım. Seçiyorum. Buradaki listeyi açıp Polar Array'i tıklıyorum. Merkez noktası, çemberin merkez noktası. Kaç tane çoğaltılacak? 3. Tab tuşu. Başka ayar yapmaya gerek yok. Close Array ile kapatıyorum. Şu çizim şeklini oluşturacağım. Şeklin sol tarafındaki çizgi, buradaki çizgiye mesafesi 1. Toplamda 2, yarısı 1. Çizgileri çizmek için offset komutunu kullanacağım. Offset, aralık 1. Bu çizginin sağında, bu çizginin üstünde. Sonra diğer paralel çizgi, aradaki mesafe 6. Bu çizginin sağında 6 birim. Enter. Çizgiyi uzatacağım, fazlalıkları sileceğim. Trim komutu. Trim komutunu kullanırken klavyeden Shift tuşuna basılı tuttuğumuzda Extend komutu devreye girer, çizgiyi uzatır. Bıraktığımızda trim komutu çalışmaya devam eder. Fazlalıkları atıyorum. Enter ile çıkıyorum. R6'lık yayı çizeceğim. Bunu yay komutuyla çiziyorum. Listeyi açıyorum. Start, Center, End. Başlangıç noktası için buradaki noktaya yaklaşıyorum. Tıklamadan fareyi sürüklüyorum. 22, Enter. Fareyi sola sürüklüyorum. Merkez noktasını işaretlemek için mesafe 6 olacak. Çünkü yarıçap 6. Sonra bitiş noktasını tıklayacağım. Ortoyu açıyorum. Ve fareyi yatay konumdayken tıklıyorum. Yay ucunu merkez noktasıyla birleştireceğim. Çizgi, uç nokta ve merkez nokta. Enter. Fazlalıkları trimle atıyorum. Enter. Alttaki iki çizgiyi seçip siliyorum. Bunları daha sonra yeniden oluşturacağım. Bu şeklin çizgilerini seçip birleştireceğim. Çizgileri seçtim. Bu çizgi hariç Shift tuşuna basıyorum, tıklıyorum. Bu çizgiyi seçimden çıkarıyorum. Klavyeden J'ye girip Join komutuyla bu çizgileri birleştiriyorum. Şimdi bu şekli seçip çoğaltacağım. Çoğaltmak için Polar Array, merkez noktası, çemberin merkezi. 6 tane çoğalttı. Bunu değiştiriyorum. 3, Tab tuşu, sonra Close Array. Bu çizginin uzunluğunu ayarlayacağım. Çizgiyi seçiyorum. Uç noktasını tıklıyorum. Bu çizginin hizasına getireceğim. Çakışma noktasını gördüm. Tıklıyorum. Escape. Bu çizgiyi de çoğaltacağım. Polar Array, merkez nokta, 3 tane, Tab tuşu, Close Array. Tarama çizgilerini çizeceğim. Hatch komutu, tarama deseni, sonra taranacak bölgeleri tıklıyorum. Tarama sıklığı büyük geldi. Bunu biraz daraltacağım. Bunu buradaki değeri değiştirerek yapacağım. Nokta 5. Tarama işlemini tamamlamak için Close. Tarama çizgilerinin kalınlığını değiştireceğim. Buradaki listeyi açıyorum. Buradan Default'u seçiyorum. Escape. Ana çizgilerin çizimi tamamlandı. Ölçülendirmeye geçiyorum. Lineer. Çizgi rakamları ve oklar büyük geldi. Bunu biraz küçülteceğim. Klavyeden D'ye giriyorum. Dim Style. Modify. Fit. Burada nokta 8 değerini giriyorum. OK tıklıyorum. Close. Ölçülendirmeye devam ediyorum. Lineer. Karşı noktayı tıklamak için Perpendicular. Ölçü rakamını sola taşıyacağım.
Yarıçap ölçülendirmesi, çap ölçülendirmesi. Bu ölçülendirmeyi buna benzeteceğim. Bunun için ölçülendirmeyi seçiyorum. Ctrl 1 ile Properties penceresini açıyorum. Buradan Fit bölmesinden buradaki on ayarını off olarak değiştiriyorum. Sonra Text bölmesinden buradaki ayarı off yapıyorum. Sonra yatay olarak yazı pozisyonunu ayarlıyorum. Şu an çizginin üzerinde. Bunu değiştiriyorum. Centered olarak ayarlıyorum. Evet, buradaki gibi bir ölçülendirme oldu. Ancak şurada bir merkez işareti bulunuyor. O işareti kaldıracağım. Bunun için yine buradan Properties'ten Center Mark ayarını değiştireceğim. Listeyi açıyorum. None yani yok. Bu şekilde seçiyorum. Evet, şimdi buradaki ölçülendirme ile aynı ölçülendirme olmuş oldu. Böylelikle çizim ve ölçülendirme tamamlanmış oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.